Merhaba araştıran insanlar. Daha önce birçok başka konuda da olduğu gibi bu videoda da yine ilk defa Kült TV tarafından ortaya çıkartılan ve daha önce hiçbir yerde görmediğiniz çok önemli bilgi, belge ve fotoğraflarla sizlerle birlikteyiz. Kız Kulesi hakkında çeşitli rivayetler anlatılan, efsanelere konu olan İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi'ne yakın kısmında Salacak açıklarında yer alan küçük adacık üzerine inşa edilmiş yapıdır. Üsküdar'ın sembolü haline gelen kule, Üsküdar'da Bizans devrinden kalan tek eserdir. Milattan önce 24 yıllarına kadar uzanan tarihi bir geçmişe sahip olan kule, Karadeniz'in Marmara ile birleştiği yerde küçük bir ada üzerine kurulmuştur. Dünyanın en farklı ve en değişik yapılarından bir tanesidir. Çağlar boyunca deniz feneri, hapishane, gümrük istasyonu gibi pek çok farklı amaçla kullanıla gelmiştir. Bazı Avrupalı tarihçiler buraya Lander Kulesi derler. Kule hakkında pek çok rivayet bulunmaktadır. Evliya Çelebi kuleyi şöyle tarif eder. Deniz içinde karadan bir ok atımı uzak, dört köşe, sanatkarane yapılmış bir yüksek kuledir. Yüksekliği tam 80 arşındır. Satı mesahası 200 adımdır. İki taraftan yerde kapısı vardır. Bugün görülen kulenin temelleri ve alt katın önemli kısımları 2. Mehmet devri yapısıdır. Kulenin etrafındaki sahanlık geniş kaplanmıştır. Üstündeki madalyon halinde bir mermer levhada kuleye şimdiki şeklini veren Sultan II. Mahmud'un Hattat Rasim kaleminden çıkmış 1832 tarihli bir tuğrası vardır. Kulenin Eminönü tarafı daha genişçe olup burada bir de sarnıç vardır. Asli görevi olan ve yüzyıllardan beri varlığı ile insanlara, geceleri ise geçen gemilere göz kırpan feneriyle yol gösterme işlevini hiçbir zaman kaybetmemiştir. Geçmişten geleceğe en çok da düşlere yol göstermektedir Kız Kulesi. Kız Kulesi 2000 yılında restore edilerek artık çatal bıçak seslerinin duyulduğu bir mekan haline dönüştürülmüştür. Kız Kulesi'ne ulaşım Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapılmaktadır. Çok eski tarihi geçmişi olan Kız Kulesi, bir zamanlar boğazdan geçen gemilerden vergi alınmak maksadıyla kullanılmıştır. Kule ile Avrupa yakası boyunca büyük bir zincir çekilmiş ve gemilerin Anadolu yakası ile Kız Kulesi arasından geçişine izin verilmiştir. Bir süre sonra kule zinciri taşıyamamış ve Avrupa yakasına doğru yıkılmıştır. Kuleden suyun içine bakıldığında yıkıntıları hala görülmektedir. Antik çağda Arkla ve Damialis adlarıyla anılan kule, bir arada Landorsun Kulesi ismiyle ün yapmıştır. Şimdi ise Kız Kulesi ismiyle bütünleşmiş ve bu isim ile anılmaktadır. Klasik hikayeyi herkes bilir. Kendisine çok sevdiği kızının 18 yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak öleceği söylenen kral, çareyi yılanlardan uzak denizin ortasındaki kuleyi onartmakta bulur ve kızını da oraya kapatır. Ama kehanete engel olunmaz. Kuleye gönderilen üzüm sepetinden çıkan yılan prensesi zehirler. Prensese demirden bir tabut yaptırılır. Ayasofya'nın girişine defnedilir. Günümüzde hala bu tabut Ayasofya'nın girişinde görülmektedir ve tabutun üzerinde 2 tane delik vardır. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Hz. Hızır'la Musa'nın buluşmasından ve yol arkadaşlığına ait sırlardan bahsedilir. Hz. Hızır mahlukatın sırrına, eşyanın görünmeyen ilmine vakıftır. Hz. Musa ise dış aleminin rehberi ve bilgesidir. Bu ayetlerde Hz. Hızır'la Musa aleyhisselamın buluştuğu iki denizin birleştiği yerden bahsedilir. Ancak coğrafya açık bir şekilde belirtilmez. İsrail Kohenlerinin de bildiği bir sır şu ki Hz. Musa ile Hz. Hızır bu Kız Kulesi'nin bulunduğu bölgede buluşuyor. Karadeniz ve Marmara'nın buluştuğu, yani iki denizin birleştiği yer burası. Ayrıca Hz. Hızır batın ilminde de bir denizdi. Hz. Musa ise zahir ilimde. İlmin deryası 2 adam ve 2 deniz. 2 sır bir noktada cem oldular. Bir de bu birleşmenin mührü gerekiyordu. Zamanla kulpuna oturtturulup bu mühür boğazın bu mutena yerine dikildi. Hikayesi ne olursa olsun Kız Kulesi de işte bu mühürdür. Kız Kulesi onun bahanesidir. Hz. Musa'nın yardımcısı, askeri deha Hz. Yuşa'nın makam kabri kulenin teğetini alan tepededir. Günümüz film, dizi ve video oyunlarında da kuleye sıkça yer verilmektedir. Bunlardan en çarpıcı olanı ise Assassin's Creed serisinin İstanbul'da geçenidir. Oyunun Kız Kulesi'nde geçen bölümünde aslında kulenin sırları hakkında son derece çarpıcı detaylara yer verilmiştir. Büyük bir antika koleksiyoneri olan İngiliz Sir Francis Crick'in malikanesinin kapısını gizemli bir adam çalar. Adamın son derece bozuk bir aksanı vardır ve muhtemelen Arap'tır. Elinde bir defter göstererek defteri Sir'e satmak ister. Deftere göz atan Francis Crick, içinde bazı teknik çizimler ve Arapça yazıları olduğunu görür. Adamın ısrarı üzerine birkaç sterlin vererek adamı gönderir. Sonraki günlerde çizimlere baktığında gözüne tanıdık geldiğini fark eder ve kısa bir süre sonra çizimlerin Kız Kulesi'ne ait olduğunu anlar.
Ancak bir farklılık vardır. Kule 3 katlı olarak resmedilmiştir. Kule ile alakalı bulabildiği tüm bilgileri toplayarak karşılaştırır. İlk başta çizimlerin yanlış olduğunu düşünür. Fakat sonra merakına yenik düşerek notları tercüme ettirmeye karar verir. Notlara göre Kız Kulesi'nin mahzeninde aşağıya inen bir geçit vardır ve bu geçitten deniz tabanı altında bulunan bir başka yapıya ulaşılmaktadır. Yapı eski bir mağaranın içerisine inşa edilmiştir. Geçidi açan anahtar ise tam olarak tasvir edilmiştir. Ayrıca bu yapının bazı odaları farklı amaçlarla kullanılmak için tasarlanmış, suyu doldurup boşaltma prensibiyle çalışan bir de antik mekanizmadan bahsedilmektedir. Öğrendikleri soru iyice meraklandırır ve bu defteri kendisine satan o gizemli adamı araştırmaya başlar. Hatta bunun için özel bir arama emri dahi çıkarttırılır. Ancak bir sonuç alınamaz. Bunun üzerine Sir, notlarda tarif edilen anahtarın aynısını bir demir ustasına yaptırır. İleriki yıllarda anahtarı elime aldığımda İstanbul'a gitmekten başka hiçbir şey düşünemiyordum diyecektir. Anahtarını yaptırmasının ardından İstanbul'a gelip yapıyı yakinen incelemek ve hatta mümkünse ve eğer gerçekse altta bulunan bu saklı bölümün fotoğraflarını çekmek istemektedir. Sir, yüksek bağlantılarını kullanarak İngiltere'nin Türkiye Büyükelçiliği vasıtasıyla dönemin Türk hükümetinden mimari inceleme adı altında 5 günlük bir izin alır. Ancak yanına bir de koruma memuru verilecektir. 1960 Ağustos'unda yardımcısı ile İstanbul'a varır. Kısa bir hazırlığın ardından koruma memuru Sir ve yardımcısıyla kuleye varırlar. Sir hemen etrafı dolaşmaya başlar. Defterde söylenen giriş tam kulenin tabanındadır. Buraya vardığında yerde koca bir kayadan başka bir şey göremez. İlk gün keşif çalışmaları ile geçer gider. Akşam otelinde kayayı kırması gerektiğini, daha sonra tekrar örebileceğini düşünür. Fakat bunun için koruma memurundan kurtulmalıdır. Ertesi günü tekrar kuleye gitmek için Üsküdar'da memurla buluşurlar. Memura işlerinin ölçüp biçmek olduğunu, onun gelmesine gerek olmadığını, yalnızken daha rahat çalışacaklarını söyler. Fakat memur vazifesi icabı bunu kabul etmez. Bunun üzerine Sir'in yardımcısı daha önceden kararlaştırdıkları çok yüklü bir miktarda altını memura verir. Bu rüşvet memurun neredeyse bir ömür alacağı maaş kadardır ve bu teklifi kabul eder. Francis Crick o günden şöyle bahsetmektedir. Memur ona verdiğimiz çantayı aldı ve ardınca yürümeye başladı. Biz de hemen sandala bindik. Yardımcıma sürekli kürekleri daha hızlı çekmesini söylüyordum. Nihayet kuleye varınca artık benimsin diyerek küçük bir sevinç çığlığı attım. Sir hemen girişin olduğu yere gider ve burada bulunan yaklaşık 20 santimetre kalınlığındaki kayayı kırmaya başlar. Birkaç saatin ardından kaya kırılır. Fakat büyük bir hayal kırıklığı yaşanır. Çünkü kayanın altında bekledikleri gibi anahtar deliği olan bir giriş kapısı yoktur. Bunun yerine daha da büyük ikinci bir kaya vardır. Bu ikinci kayayı da parçalarlar. Onun da altında bir başka kaya çıkar. Bu arada yorgunluktan bitap düşmüşlerdi ve artık gitme vakti gelmiştir. Basit bir alçı harcı hazırlayarak o yuğu kapatırlar. Ertesi günü üçüncü kayayı da parçalarlar ve nihayet demir kapağa ulaşırlar. Ancak yüzyıllardır orada bulunan bu kapak öylesine bir hal almıştır ki anahtar deliği dahi eğrilip bürülmüştür. Ve ne kadar uğraşsalar da bir türlü açmayı başaramazlar. Böylece 3. günün de sonuna gelirler. Otellerine döndüklerinde Sir, kapağı nasıl açabileceği dışında hiçbir şey düşünememektedir. Yardımcısı bir şekilde yüksek ısıyla açabileceklerini söylemişse de bu hem çok dikkat çekici hem de çok zahmetli bir yöntem olacağından kapağı kuvvetli bir asit kokteyliyle eritmeye karar verirler. Yine kuleye vardıklarında bu yöntemle akşama doğru kapağı eritmeyi başarırlar. Ancak geç kalındığından içeri girme kısmını bir sonraki güne bırakarak Kız Kulesi'nden ayrılırlar. Sabah erkenden yine kuleye rutin şekilde hareket edilir. Geçit son derece karanlık ve dardır. İp yardımıyla aşağıya kadar sarkar. Derinlik neredeyse 35 metre civarındadır. Geçitten sarkarken su damlalarının seslerini duymaktadır. Aşağı indiğinde lambasını yakar ve kendisine büyük bir girişte bulur. Biraz daha dolaştıkça kemerli ve kubbeli olan bu yapının neredeyse 500 metrekare genişliğinde olduğunu anlar. Yapı birçok bölüm ve odadan oluşmaktadır. Duvarlarda freskler vardır. Ancak bunlar yıllar içerisinde okunamaz hale gelmiştir. Yerlerde daha önceden masa, sandalye, kitaplık olabilecek çürümüş tahtalar vardır. Ana odada duvara oyulmuş bir sembol görür. Ancak bu sembol Osmanlı ya da Bizans'a ait değildir. Yapının bazı odaları çökmüştür. Çok eski bir kılıç bulur. Kılıcın boyu kısa, kabzası ise çok ufaktır. O anda bu kılıcı ancak bir cücenin kullanabileceğini düşünür. Mekanı elinden geldiğince aydınlatır. Ve şu anda bazılarını gördüğünüz fotoğrafları çeker. Kılıcı da yanına alarak tekrar yukarıya çıkar. Ve çimento ile söktükleri taşlarla geçidin ağzını yeniden kapatırlar. 90'lı yıllarda kılıca karbon testi yaptırılır.
Test sonuçlarına göre kılıç 1600 ila 2000 yıl öncesine aittir. Sembol ise kime gösterildiyse çözümlenemez yahut bir uygarlıkla bağdaştırılamaz. Bu konu Francis Crick'in 2004 yılındaki ölümüne kadar saklı kalır. Ölümünün ardından bir bankada kiralık kasada defter, Crick'in konu ile ilgili notları, kuleden aldığı kılıç ve kulenin gizli kısmına ait 30 tane siyah beyaz fotoğraf torun tarafından bulunur. Bir videomuzun daha sonuna gelirken tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana videoların altında bulunan mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yeni videoları takip edebilmek için Kült TV'ye abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda daha görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.